Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün aloe veralarımla karşınızdayım. Aloe vera bakımında birçok önemli bilgileri bugüne kadar sizlerle paylaştım. Bugün de yine aloe vera bakımında çok önemli bir bitki besinini sizlerle paylaşacağım. Öncelikle size aloe veralarımı yakından göstermek istiyorum. Bu aloe veramı hatırlarsanız beraber ekmiştik. Bakın hemen küçük olmasına rağmen 3 tane yeni yavru çıkardı. Özellikle bunları sizlerle paylaşıyorum. Çünkü bu aloe veralarım sizlerle beraber ekmiş olduğum ve sonuç aldığım aloe veralarım. Bakın yine gördüğünüz gibi daha önce ekmiş olduğum aloe veramın yavruları gayet hızlı bir şekilde büyüdüler. Bakın bu yavrusu da gayet hızlı bir şekilde büyüdü. Vermiş olduğum vitaminlerin, vermiş olduğum gübrelerin sonuçlarını özellikle sizlerle paylaşıyorum. Yine bu aloe veramı da sizlerle beraber ekmiştik ve hiç yavrusu yoktu. Bakın çıkan yavruları giderek büyümeye başladılar. Diğer videolarımda bunlarla ilgili paylaşımlarıma bakabilirsiniz. Özellikle aynı aloe veraları gösteriyorum. Bakın gelişiminde devam ediyor. Bol bol yavru veriyorlar. Özellikle sizler de aloe veralarınızın gelişimi olmuyorsa, yavru vermiyorsa mutlaka toprak seçimine ve bakımına dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın yine bu aloe veramda bol bol yavruları verdi ve büyümeye başladı. Eğer aloe veralarınız yeterli gün ışığını almıyorsa ve toprağında yeterli vitaminler yoksa maalesef aloe veralarınız istediğiniz gibi büyümeyebilir. Bu yüzden aloe veralarınızın bol ışık aldığından ve aynı zamanda yeterli vitaminleri aldığından emin olun. Bunun için toprağını zenginleştirmeniz yeterlidir. Bakın bu da hemen daha önce sizlerle ekmiş olduğum aloe veram. Hem gördüğünüz gibi bakın büyüdü hem de yeni küçük bir yavru çıkardı. Bunu da kısa süre önce ekmiştim. Eğer toprağınız zengin ise, torflu bir toprak ise, suyu geçirebilen bir toprak ise ve içerisine bol bol vitaminler koyduysanız mutlaka hızlı bir şekilde yavru verip büyüyeceklerdir. Eğer aloe veralarınız büyümüyorsa mutlaka üzerinde unlu bit ya da farklı böceklerin olup olmadığını kontrol edin. Yoksa yapraklarında bakın bu şekilde hem jel çekilmesi olur hem de gelişimi durur. Sizlere daha önce sayfamda özellikle aloe veralara verebileceğiniz birçok vitaminden, evde hazırlayabileceğiniz doğal gübreden bahsetmiştim. Bugün de yine doğal bir gübre olan çay posasından sizlere bahsetmek istiyorum. Aslında çay hemen hemen herkesin evinde günlük olarak kullandığı bir içecek ve bunun hem içtikten sonra suyunu hem de posasını değerlendirebilirsiniz. İster bu şekilde sallama çay kullanıyorsanız ya da normal çay kullanıyorsanız her ikisini değerlendirebilirsiniz. Ben demlemiş olduğum çayı bakın bu şekilde suyunu süzüp içerisindeki posasını özellikle ayıracağım. Çünkü her ikisini de ayrı kullanacağım. Özellikle posasının içerisinde, çay içerisinde çok fazla potasyum, nitrojen ve fosfor olduğu için bitkilere inanılmaz iyi geliyor. Bakın bu posasını iyice süzüp bunu güneşte kurutacağım. İçerisinde bol miktarda potasyum olduğu için zaten çiçeklerin özellikle bol bol çiçeklenmesini, eğer kök gelişimi olmuyorsa kök gelişimini sağlıyor ve aynı zamanda meyve vermesini sağlıyor. Yani bunu sadece ev bitkilerinize değil, bahçedeki sebzelerinize de mutlaka kullanabilirsiniz. Çünkü hem bitkilere hem de sebzelere çay posası özellikle doğal gübre olmaktadır. Bunları birkaç günlük olaraktan da biriktirebilirsiniz. Özellikle çay posasında inanılmaz derecede böcekleri uzaklaştırma ve toprağın kurumasını önleme etkisi vardır. Posasını ayırdım çayları. Şimdi güneşte bakın bir tabağa koyup güneşte kurumasını bekleyeceğim. Ve kuruduktan sonra bunu nasıl kullandığımı sizlere göstereceğim. Güneşte beklettiğim çay posası kurudu. Şimdi bunu gübre olarak
çiçek saksılarımın üzerine ekleyeceğim. Özellikle niye kuruttuğumu da açıklamak istiyorum. Çünkü bunu birazdan blenderdan ya da elinizde el robotu varsa onunla geçirebilirsiniz. Bu şekilde toz haline getirmemiz gerekiyor. Toz haline getirmemizin nedeni ise toprakta kolay bir şekilde bütünleşmesi ve hemen vitaminlerini toprağa verebilmesi için. Ben bu tarz gübrelerde mutlaka toz haline getirip kullanıyorum. Dediğim gibi daha kolay toprağa karışıyor ve çok daha kısa sürede etkisini göstermiş oluyor. Böylelikle bir takım sineklenme, böceklenme gibi zararlılardan da kurtulmuş oluyoruz. Bakın toz haline geldi. Bu poza özellikle çiçek toprağının daha geç kurumasına da yardımcı oluyor. Böylelikle sık sık sulamanıza gerek kalmıyor. Bakın yakından da göstereyim. Bu şekilde toz halinde olması gerekiyor. Şimdi bunu her bir saksıma ölçüsüne göre, büyüklüğüne göre ortalama olarak 1 yemek kaşığı kadar vereceğim. Bakın aloe veramın hemen toprağını göstermek istiyorum. Özellikle bu şekilde kurumadığı sürece asla sulamayın. Çünkü aloe veralar kesinlikle fazla suyu sevmezler. Şu anda yarım yemek kaşığı kadar kullanacağım. Çünkü saksım biraz küçük. Yani büyük bir saksıya 1 yemek kaşığı kadar kullanabilirsiniz. Özellikle içinde yavruları da olabilir. Ona da dikkat edin. Ezmemeye çalışın. Bu şekilde toprakla karışmasını sağlıyorum. Ama sizler eğer yeni çiçek ekecekseniz direkt toprağın içine eğer karıştırırsanız bu daha da faydalı olabilir. Çünkü bu şekilde saksının üzerine eklemek belki biraz size zor gelebilir. Yine bu saksıma da ekleyeceğim. Bakın yine sonradan gördüğünüz gibi küçük küçük yavruları çıktı ve büyümeye başladı. Bu tarz gübreler kesinlikle çiçeklerin kolay bir şekilde büyümesine, hızlı büyümesine yardımcı oluyor. Tabii ki ölçü her zaman çok önemlidir. Bunları sürekli yapmanıza gerek yoktur. Zaten çiçeklerimde ben birçok vitamini kullanıyorum. O yüzden bunları dönüşümlü olarak yapıyorum. Yani böyle bir işlemi ayda bir kez yapmanız yeterlidir. Ya da dediğim gibi yeni çiçek ekecekseniz direkt toprağın içerisine birçok vitamini koyup karıştırıp bu şekilde çiçeğinizi ekerseniz çiçeğiniz hızlı bir şekilde büyüyüp ve hızlı bir şekilde yeni yavrular çıkaracaktır. Hemen yavrularını da bakın şöyle çok fazla ezmeden bu şekilde toprağına karıştırmış oldum. Evet, posasını nasıl değerlendirdiğimi gösterdim. Şimdi suyunu göstermek istiyorum. Ortalama 2 yemek kaşığına 1 litre su koymuş oluyoruz. Yani 2 yemek kaşığı çaya 1 litre su. Zaten kendiniz çayı buna göre ayarlayabilirsiniz. Çok koyuysa eğer kesinlikle bu şekilde çiçeklerinize vermeyin. Her zaman dediğim gibi ölçü çok önemli. Yoksa yarar yerine zarar verebilir. Bu karışımı bakın her bir saksıya 4 ya da 5 yemek kaşığı kadar verebilirsiniz. Özellikle çay gübresini kullanacaksanız bunu ayda bir kullanmanız yeterlidir. Bitkilerimde kullandığım hiçbir sıvı bitki besinini ya da gübreyi kesinlikle çok sık tavsiye etmiyorum. Bunları özellikle dönüşümlü olarak verebilirsiniz. Yani ayda bir çay veriyorsanız bir ay, diğer ay muz kabuğu suyu, diğer ay yumurta kabuğu suyu verebilirsiniz. Bu şekilde dönüşümlü verdiğiniz zaman bitkilerin daha fazla faydalandığını göreceksiniz. Çünkü özellikle bitkilerde sadece gübre değil su ihtiyacının da karşılanması gerekiyor. Yani mutlaka arada normal sulama zamanlarında olması gerekiyor. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve yeni videolarımdan haberdar olmak için sağ köşedeki zil sesini açık konuma getirebilirsiniz. Bol bol yorumlar yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı muhakkak okuyor ve dönmeye çalışıyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.